Kökenler, Yaratılışın Bilimsel Öyküsü. Jim Bagot. Evren nasıl oluştu? İlk madde ne zaman meydana geldi? Galaksiler, yıldızlar, güneş sistemleri hangi süreçlerle ortaya çıktı? Canlılığın kökeni nedir? İnsan olmak ne anlama gelir? İnsanlık tarihi boyunca yaratılışla ilgili çok farklı hikayeler anlatıla gelmiştir. Jim Bagot kökenlerde yaklaşık 14 milyarlık bu öyküyü günümüzün bilimsel anlayışı ve birikimi çerçevesinde ele alıyor. Kitabı kütüphaneden aldığım için artık altını çizemiyorum bu kitabın. Post-itlerle işaretledim. Programımızın adı yine altını çizdiğim yazılar ancak sadece bu kitapta altını çizmedim doğal olarak zarar vermeyeyim diye. Yaşanabilir bir dünyanın kökeni terra firma. Terra firma yeryüzü demek Latince. Ayın yüzeyinden alınan taşlar dünya üzerindeki taşların aksine ayın oluşumundan beri büyük ölçüde aynı kalmıştır. Öyleyse dünya ve ay bir arada yoğunlaştıysa o halde ay taşlarının kondrit meteoritleriyle yakın yaşlarda olmasını umarız. Fakat ortada bir yaş farkı var. Son bölümden kondrit meteoritlerin 4 milyar 567 milyon 200 bin yaşında olduğunu hatırlayın. Ay taşı numunelerinin analizi ayın 4,43 ila 4,52 milyon yaşında olduğunu öne sürmektedir ve arada 47 ila 137 milyon yıllık bir fark vardır. Ayın daha sonra geldiğine hiç şüphe yok. David Icke da bu konuda bir teorisi var. İnsanoğlu Ayağa Kalk adlı kitabında. Fakat Dünya-Ay arasındaki benzerlik gerçekte fazlasıyla çarpıcıdır. İzotopik analiz, ay taşlarıyla dünya üzerindeki taşlarda aynı izotop oranlarını ortaya çıkarır. İlk bakışta bu, dev çarpışma hipotezi için inandırıcı bir kanıt gibi görülebilir. Yine de meteoritlerin izotop oranları biraz farklıdır. Üstelik farklı gezegen cisimlerinin de farklı izotop oranları göstermesini bekleriz. Eğer ayın %70'i Thea'nın uzak tarafındaki mantodan oluşmuşsa, o halde aynı izotop oranları oldukça ilginçtir. Elbette Theia, ilkel dünya ile aynı birleşime ve izotop oranlarına sahip olabilir. Fakat bu durum bilim insanlarının kabul edebileceğinden çok ötesinde bir rastlantıdır. Dünya ve Ay artık karşı konulamaz bir kütle çekim gücüyle kilitlenmiştir. Dünyadan açısal momentum çekilip Ay'a aktarılarak Ay'ın yörüngesini daha dışarı iter. Bu enerji değiş tokuşuna dair kanıtlar mercan fosillerinde mevcuttur. Günler yaklaşık 360 milyon yıl önce daha kısaydı ve bir yılda yaklaşık 400 gün vardı. Bu bilgiler daha yeni kanıtlarla tutarlıdır. Neil Armstrong ve Buzz Aldrin 1969'da yaptıkları ilk ay yürüyüşünde yüzeye küçük bir lazer ayna bırakmıştı. Dünyadan gelen lazer ışığı darbelerinin bu aynadan sekmesi, aralarındaki mesafenin büyük bir kesinlikle ölçülmesine imkan tanır. Geçen 45 yıl içinde ay, yılda yaklaşık 4 santimetre hızla dünyadan uzaklaşmıştır. Buz ve ateşin dansı, kitlesel yok oluşlar. Bildiğimiz üzere Darwin aşamacılığı savunurdu. Ona göre soyun tükenmesi, bazen tehlikeli biçimde değişen bir ekoloji içinde yaşam formları arasındaki rekabetin doğal sonucuydu. En iyi adapte olan, başka bir ifadeyle değişen ortamlara en iyi uyum sağlayan formların hayatta kalma, üreme ve genlerini sonraki nesillere aktarma şansı daha fazlaydı. Daha az uyumlu olanlarınsa yok oluşa sürüklenme ihtimali daha yüksekti. Fakat son 400 milyon yıl boyunca hepsi de büyük jeolojik değişimlere bağlanabilecek 5 kitlesel yok oluşla dünya üzerindeki yaşamın derinden etkilendiğini artık biliyoruz. Kitlesel yok oluşların sonuncusu yaklaşık 66 milyon yıl önce gerçekleşti ve bu olay Kretes ve Paleojen, eski adıyla 3. dönemleri arasındaki sınırı oluşturmaktadır. Deniz yaşamı yine zarar gördü. Fakat bu yok oluşu daha çok dünya üzerinden dinozorları silmesiyle biliyoruz. Yaşam okyanuslardan karaya yayılmaya hazır olana dek dünya yeşillenmek için beklemek zorunda kalmıştı. Güncel hesaplara göre bu, dünyanın oluşumundan neredeyse 4,2 milyar yıl sonrasında gerçekleşmiştir. Bunun nedenini anlamak çok da zor değil. Bunca zaman sonra bile yeryüzü kasvetli ve nahoş bir yer. Hava koşulları elinden geleni ardına koymadan kayaları aşındırıp ovaları oyuyor. Şiddetli yağmurlar ani seller meydana getiriyor.
Uluyan rüzgarlar kum tepelerini sevimsiz şekillere sokuyor. Toprak yok burada. Toprağı üreten canlılardır çünkü. Büyük ölüm. 252 milyon yıl önce Permiyen-Triyasik sınırında meydana gelen kitlesel yok oluşu bazıları büyük ölüm olarak adlandırır. Nedeninden emin olmasak da elimizde olasılıklar mevcut. Olağan şüpheliler arasında bir asteroid darbesi, ard arda gerçekleşen büyük yanardağ patlamaları, Pangea'nın oluşumu yüzünden ekosistemlerin dengesinin bozulması ve bunun sonucunda deniz seviyesindeki düşüş, yükselen deniz seviyesi nedeniyle derin okyanusun sığ sulara karışmasının yol açtığı, anoksi ve atmosfere büyük miktarda metan salınmasının yol açtığı hızlı küresel ısınma var. Dinozor çağı. Yenilenme uzun sürer. Yaşamın Permiyen-Trias dönemindeki yok oluşun etkilerini atlatması için 10 milyon yıl kadar bir süre geçer. Öyleyse buna pek hızlı bir toparlanma diyemeyiz. Daha çok çaresizce sürünmek gibidir. Son bir not. Daha sonra ortaya çıkan dinozorlar dünyanın ilk bahçelerinde dolanır. Çiçekli bitkiler Orta Kretas döneminde yayılır. Artık karadaki ve havadaki çok çeşitli böcek ve hayvanlarca kurulan simbiyozlar evrimlerini harekete geçirir. Bitkiler polenlerini ileten veya etrafa saçan yaratıklara bağımlı hale gelir. Polenler erkek sperm hücrelerinin öncüllerini içermektedir. Bazı bitkiler tek bir böcek türünü cezbetmek için tasarlanmış numaralar geliştirir. Birçok modern örnekten birisi dişi bir arı formunda çiçek üreten bir orkide cinsi olan Ophrys'tir. Çiçek çiftleşmeye hazır olduğunu bildirmek için bir seks feromonu yayar. Uygun şekilde kandırılan şehvetli erkek arılar yanılgıya düşerek çiçekle çiftleşir ve bu süreçte polen toplar ya da çiçeğe polen yayar. Bir arı sadece bir kez kanar. Ancak bu bile bitkinin hayatta kalmasını sağlamaya yeterlidir. İnsan lekesi, zamanın kumsalında ayak izleri. Peki neden dik yürümeye başlanmış? Bir sürü hipotez olmasına rağmen pek somut delil yok. Bunun bir sürü nedeni olabilir. İlk homininler ağaçlarda hala rahat olsalar da yerde gittikçe daha fazla zaman geçirmeye başlamış olmalılar. Dünya yer yer kurumaya devam etmekteydi ve belki de azalan ormanlar artık geçilmesi gereken geniş savanlara yer açtı. Belki Afrika'da patlayan bir yanardağ civarındaki bitkileri lav ve küle boğdu ve buralarda yaşayanları daha güvenli bölgeler aramak zorunda bıraktı. Yürümek tüm risklerine rağmen harcanması gereken enerjiyi minimuma indirirken büyük mesafeleri aşmanın etkili bir yoludur. Afrikalı güney maymunu adı verilen daha genç başka bir tür aslında diğerlerinden daha önce keşfedilmiştir. Küçük bir çocuğun fosilleşmiş kafatası 1924'te Taung, Güney Afrika'daki bir kireç taşı ocağında bulunur. Taung çocuğu işçiler tarafından keşfedilip ocağı işleten Northern Lime Company müdürüne verilir. O da oğluna verir ve oğlu kafatasını şöminesinin üzerine gururla sergiler. Josephine Salmons hem bu oğlanın ailesiyle hem de Witwatersrand Üniversitesi'nde anatomi profesörü olarak yeni görevlendirilmiş Raymond Dart'ın bir öğrencisiyle arkadaştır. Fosili şöminenin üzerinde görüp Dart'ın bilgisine sunar. Dart sadece 40 gün sonra bir makale yazar. Bu makale Nature dergisinde Şubat 1925'te yayınlanır. Fosilin adını Australopithecus africanus koyar ve insanın önemli bir atasını temsil ettiğini iddia eder. Bu iddia dönemin ileri gelen bilim insanları tarafından şiddetle reddedilir. 10 yıl sonra Güney Afrika'da Sterkfontein denilen bir kireç taşı mağarasında çok daha fazla Australopithecus africanus fosili bulunur. Bunların içinde en az 2 milyon yaşında olduğu belirlenen neredeyse eksiksiz bir iskelet de vardır. İlk keşiften 25 yıl sonra bilimin ileri gelenleri teslim olur ve Australopithecus'un potansiyel bir insan atası olduğunu kabul eder. Ecce homo, Latince bir kelime, anlamı işte insan. En eski taş aletlerin yaklaşık 2,5 milyon yıl önce ortaya çıkması rastlantı değildir. Alet yapmanın gerektirdiği daha iyi el-göz koordinasyonunun daha büyük bir beyine doğru evrimini hızlandırdığını düşünüyoruz. Daha büyük bir beyin ve ses tellerinin gelişimi seslerin telaffuzunu kolaylaştıracak ve sonunda bize konuşma ve dil yetimizi kazandıracaktır. Düşünüyorum, öyleyse varım. Evrim geçirmeye devam ediyor muyuz? İnsanın son dönem evrimine dair ünlü bir örnek laktoz hassasiyeti ile ilgilidir. Laktoz sütte bulunan bir şekerdir.
ve insan sütünde yüksek yoğunlukta bulunur. Sindirmek için laktaz denilen bir enzimi gerektirir ve bu enzim bebeklik döneminin başlarında devreye girer. Ancak çocuk sütten kesildikten sonra enzimi dışa vuran gen artık ona ihtiyaç kalmadığı için çalışmayı bırakır. Sahra altı Afrika, Güneydoğu Asya ve özellikle Çin'de bulunan çok sayıda insanda gerçekten yetişkinlikte laktoz hassasiyeti olsa da çoğu Avrupalıda ve Avrupa kökenli Amerikalıda bu hassasiyet bulunmaz. Peki neden? Cevap şaşırtıcı derecede basit. Görmüş olduğumuz üzere avcı toplayıcılar Avrupa'ya ve dünyanın geri kalanına yaklaşık 150 kişilik topluluklar halinde yayılmıştır. İnsanın tarih öncesi döneminde baskın yaşam şekli budur. Bununla beraber yaklaşık 12 bin yıl önce Holosen başlarında dünyanın çeşitli bölgelerinde bulunan topluluklar dolaşmayı bırakıp yerleşmeye başlamışlardır. Tarım olanağını keşfetmişlerdir. Bu alelade bir durum gibi görünse de sonuçlar oldukça olumsuzdur. Coğrafyaya sabitlenmiş topluluklar bilhassa bulundukları yerden geçen yağmacılara karşı korunmasızdır. Birlikten güç doğar fikriyle yerleşimlerin nüfusunda güvenli 150 sayısının ötesine geçen hızlı bir büyüme görülür. Ve bu da yönetilmesi gereken yeni sosyal gerilimler yaratır. Elbette gıda üretimi artık biraz daha önceden kestirilebilir bir hal almıştır. Ve mahsul az olduğunda kullanılabilecek gıda depoları kurulması mümkün olur. Ancak tarıma geçiş beslenme biçimini oldukça sert bir biçimde değiştirir. Karbonhidrat alımı proteinlerin azalması pahasına artar. Vitamin alımı büyük ölçüde düşüş gösterir. Dunbar'ın yazdığı üzere Neolitik yerleşimdeki insanlar çağdaşları avcı toplayıcılardan daha ufaktı ve kemiklerinde beslenme biçimine bağlı stresi gösteren daha fazla belirti vardı. Hakikaten de el aletleriyle yapılan tarihi ve çağdaş tarımın getirilerine dair hesaplamalar, tarımdan alınan enerji getirisinin gıda aramanın getirisinden büyük ölçüde düşük olduğunu göstermektedir. Jim Bagot'un yazdığı Kökenler adlı kitapta dikkatimi çeken yerleri paylaştım sizlerle. Dinlediğiniz için teşekkürler.